Catherine için sıradan başlayan bir gün, çok geçmeden beklenmedik bir karşılaşmaya dönüşecekti. Isabella ile yaptığı masum sohbetin içinde aşk, kıskançlık, gizli duygular ve başkalarının ilgisi konuşulurken, Catherine'in kalbinde saklamaya çalıştığı düşünceler birer birer açığa çıkacaktı. Ancak asıl sürpriz henüz gelmemişti. Pompa odasından ayrılırken karşılarına çıkan iki genç adam, Catherine'in gününü tamamen değiştirecek. Özellikle de kardeşinin yanında beliren John Thorpe. Konuşmaları ve kendine güveniyle işleri hiç de göründüğü kadar basit bırakmayacaktı. Peki Catherine'in kalbinde gerçekten kim vardı ve bu beklenmedik karşılaşma onu nereye sürükleyecekti? Randevuyla buluştular ve Isabella neredeyse 5 dakika önce gelmişti. Arkadaşını gördüğünde ilk sözü, doğal olarak şu oldu: "En sevgili varlığım, seni ne böyle geç bıraktı? Seni burada en azından bir yaş bekledim." "Gerçekten mi? Bunun için çok üzgünüm. Ama aslında ben tam zamanında geldiğimi sanıyordum. Saat sadece 1. Umarım burada çok uzun süre kalmamışsındır." "Ah, en azından bir tenis yaşı. Eminim yarım saattir buradayım. Ama şimdi, gidip odanın diğer ucuna oturalım ve keyfimize bakalım. Sana söylemek istediğim yüzlerce şey var. İlk başta, bu sabah tam yola çıkacakken yağmur yağacağından öyle korktum ki. Hava çok kasvetli görünüyordu. Yağsa gerçekten çok üzülürdüm. Biliyor musun, aklına gelebilecek en güzel şapka şu an Milsom Street'teki bir dükkanın vitrininde. Seninkine çok benziyor. Sadece yeşil yerine kokeli kıt rengi kurdeleleri vardı. Adeta içim gitti. Ama sevgili Catherine, sen bütün sabah ne yaptın bakalım? Udolfo'ya devam ettin mi?" "Evet, uyandığımdan beri okuyorum. Ve tam karanlık peçe kısmına geldim." "Gerçekten mi? Ne hoş. Ah, sana o siyah perdenin arkasında ne olduğunu söylesem. Dünyalar kadar merak ediyorsundur şimdi, değil mi?" "Ah, evet, kesinlikle. Ne olabilir ki? Ama bana sakın söyleme. Her ne olursa olsun duymak istemiyorum." "Biliyorum, o kesinlikle bir iskelet. Laurentina'nın iskeleti olduğuna eminim. Ah, bu kitaba bayılıyorum. Bütün hayatımı onu okuyarak geçirebilirim. Sana temin ederim. Eğer seninle buluşmayacak olsaydım, başından asla kalkmazdım. Sevgili yaratık, sana ne kadar minnettarım bir bilsen." Udolfo'yu bitirdiğinde, İtalyancayı birlikte okuyacağız. Ve senin için aynı türden 10-12 kitaplık bir liste hazırladım bile. "Gerçekten mi? Ne kadar mutluyum. İsimlerin ne? Hemen okuyayım sana. İşte cüzdanımda. Wolfenbach Kalesi, Clermont, Gizemli Uyarılar, Siyah Ormanın Nekromantörü, Gece Yarısı Zanı, Ren Yetimi ve Korkunç Gizemler. Bunlar bizi bir süre idare eder." "Evet, oldukça iyi. Ama hepsi korkunç mu? Emin misin hepsi öyle korkunç mu?" "Evet, tamamen eminim. Özel bir arkadaşım olan Miss Andrews ki kendisi dünyanın en tatlı yaratığıdır, hepsini okudu." "Keşke Miss Andrews'u tanısaydın. Ondan çok memnun kalırdın. Kendine hayal edebileceğin en tatlı pelerini takar. Onu bir melek kadar güzel buluyorum. Ve erkeklerin ona hayran olmamasına öyle kızıyorum ki. Onları bu yüzden deliler gibi azarlıyorum." "Onları azarlıyor musun? Onu hayranlıkla izlemedikleri için erkekleri azarlıyor musun?" "Evet, öyle. Gerçek dostlarım için yapmayacağım şey yoktur. İnsanları yarım yamalak sevmek bana göre değil. Benim doğamda bu yok. Bağlılıklarım her zaman aşırı güçlüdür. Bu kış toplantılarımızdan birinde Kaptan Hunt'a da söyledim. Bütün gece beni asa bile. Miss Andrews'un bir melek kadar güzel olduğunu kabul etmedikçe onunla dans etmeyeceğimi söyledim. Erkekler bizi gerçek dostluktan aciz sanıyor. Biliyorsun, ben de farkı göstermeye kararlıyım. Şimdi, eğer biri senin hakkında ileri geri konuşacak olursa, anında parlarım. Ama bu hiç olası değil. Çünkü sen erkeklerin favorisi olabilecek türden bir kızsın." "Aman tanrım," diye bağırdı Catherine. Yüzü hafifçe kızarmıştı. "Nasıl böyle söyleyebilirsin? Seni çok iyi tanıyorum. Sende harika bir canlılık var. Tam da Miss Andrews'da eksik olan şey bu." Çünkü itiraf etmeliyim ki onun duruşunda inanılmaz derecede sıradan bir şey var. "Ah, sana söylemeliyim. Dün ayrıldıktan hemen sonra bir şey oldu. Genç bir adam sana öyle içtenlikle bakıyordu ki. Eminim sana aşık oldu." Catherine'in yüz ifadesi aniden değişti. Ardından kendini tekrar topladı. Isabella ise güldü. "Yemin ederim çok doğru. Ama anlıyorum. Sen başkalarının hayranlığına kayıtsızsın. Tabii. İsmi saklı kalan o tek beyefendi hariç.
Hayır, seni suçlayamam. Daha ciddi bir tonla devam etti, duyguların çok net anlaşılıyor. Kalbin bir yere gerçekten bağlandığında, başkalarının ilgisini çekmek zor geliyor. Sevilen kişiyle ilgili olmayan her şey öyle sıradan, öyle ilgisiz ki. Seni çok iyi anlıyorum. Ama beni Bay Tilney hakkında bu kadar çok düşündüğüme ikna etmemelisin. Belki de onu bir daha asla göremeyeceğim. Bir daha görmemek mi? En sevgili varlığım. Bundan bahsetme bile. Buna gerçekten inansaydın, eminim çok kötü olurdun. Hayır, kesinlikle olmazdım. Ondan çok memnun kalmadığımı söylemiyorum. Ama Udolfo okumam dururken, kimsenin beni mutsuz etmesine izin veremem. Ah, o korkunç siyah örtü. Sevgili Isabella, bence arkasında kesinlikle Laurentina'nın iskeleti var. Udolfo'yu daha önce hiç okumayışın bana çok garip geliyor. Ama sanırım Bayan Morland romanlara karşı. Hayır, değil. Kendisi sık sık Sir Charles Grandison'u okur. Sadece yeni kitaplar bizim elimize pek geçmiyor. Sir Charles Grandison mu? Bu inanılmaz ve korkunç bir kitap, değil mi? Miss Andrews'un ilk cildi bile bitiremediğini hatırlıyorum. Udolfo'ya hiç benzemiyor. Ama yine de bence çok eğlenceli. Gerçekten mi? Beni şaşırtıyorsun. Okunamaz bir şey sanıyordum. Ama sevgili Catherine, bu gece başına ne giyeceğine karar verdin mi? Ben her halükarda tam senin gibi giyinmeye kararlıydım. Erkekler bazen bunu fark ediyor, biliyorsun. Tırnak işareti. Ama fark etseler bile, bu bir şey ifade etmez ki, dedi Catherine, son derece masum bir tavırla. İfade etmez mi? Aman tanrım, ne söylediklerini umursamamayı kural haline getirdim ben. Onlara dişini göstermezsen, çoğu zaman şaşırtıcı derecede küstahlaşıyorlar. Mesafelerini korumalarını sağlamak şart, öyle mi? Ben bunu hiç fark etmedim. Bana karşı her zaman çok iyiler. Ah, kendilerine öyle bir hava takınırlar ki, dünyadaki en kibirli yaratıklardır onlar. Ve kendilerini çok önemli sanırlar. Bu arada, yüzlerce kez düşünmüş olsam da sana sormayı hep unuttum. Bir erkekte en sevdiğin ten rengi nedir? En çok esmer mi seversin, yoksa sarışın mı? Pek bilmiyorum. Hiç fazla düşünmedim. İkisi arasında bir şey sanırım. Yani, ne çok açık, ne de çok esmer. Pekala Catherine. Tam olarak o. Senin Bay Tilney'nin tanımı. Buğday tenli, koyu gözlü ve koyu saçlı. Benim zevkim farklıdır. Ben açık renk gözleri tercih ederim. Ten rengine gelince, biliyor musun, solgun bir çehreyi diğer her şeye tercih ederim. Eğer bu tanıma uyan tanıdıklarından biriyle karşılaşırsan, beni sakın ele verme. Seni ele vermek mi? Ne demek istiyorsun? Hayır, üzerime gelme. Sanırım fazla konuştum. Bu konuyu kapatalım. Catherine, şaşkınlıkla itaat etti. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından, o anda dünyadaki her şeyden çok ilgisini çeken konuya, yani Laurentina'nın iskeletine dönmek üzereydi ki, arkadaşı onu durdurdu. Allah aşkına, haydi, odanın bu ucundan uzaklaşalım. Biliyor musun, yarım saattir bana bakan iki iğrenç genç adam var. Yüzlerindeki ifade beni gerçekten çok rahatsız etti. Gidelim ve yeni gelenlere bakalım. Bizi buraya kadar takip etmezler herhalde. Uzaklaşıp kitapların yanına yürüdüler. Isabella isimleri incelerken, Catherine de bu endişe verici genç adamları izlemeye başladı. Bu taraftan gelmiyorlar, değil mi? Umarım bizi takip edecek kadar küstah değillerdir. Lütfen geliyorlarsa haber ver. Ben kesinlikle dönüp bakmayacağım. Birkaç dakika içinde Catherine, huzursuz olmalarına gerek kalmadığını fark etti. Beyefendiler odadan henüz çıkmıştı. Peki hangi yöne gittiler, dedi Isabella, aceleyle arkasına dönerek. Biri çok yakışıklı bir gençti. Kilise bahçesine doğru gittiler. Atlattığımıza öyle sevindim ki, şimdi, benimle Edgar's Buildings'e gelip yeni şapkama bakmaya ne dersin? Görmek istediğini söylemiştin. Catherine hemen kabul etti, geleyim. Sadece, belki o iki gencin yanından geçmek zorunda kalabiliriz. Ah, bunu boş ver. Acele edersek hemen yanlarından geçeriz. Hem sana şapkamı göstermek için can atıyorum. Ama sadece birkaç dakika beklersek, onları görme riskimiz hiç kalmaz. Onlara böyle bir iltifat etmeyeceğim, emin ol. İnsanlara böyle bir saygı göstermek bana göre değil. Onları şımartmanın yolu budur. Catherine'in bu mantığa karşı çıkacak bir sözü yoktu. Bu yüzden, Bayan Thorpe'un bağımsızlığını ve erkek cinsini alçak gönüllü kılma kararlılığını desteklemek adına, iki gencin peşinden, olabildiğince hızlı bir şekilde yola çıktılar.
Yarım dakika onları pompa sahasından karşı taraftaki kemere, birlik geçidine götürdü. Ama burada durduruldular. Bath şehrini bilen herkes, bu noktada Chop Street'i geçmenin ne kadar zor olduğunu gayet iyi hatırlar. Gerçekten de ne yazık ki, Büyük Londra ve Oxford yolları ile şehrin başlıca hanı buradadır. Bir kadın grubu, ister işinde gücünde olsun, ister pasta, şapka veya, tıpkı mevcut durumda olduğu gibi, genç erkeklerin peşinde olsun. Karşı tarafa at arabaları, atlılar ya da araçlar yüzünden takılmadan geçmesi neredeyse imkansızdır. Bu çile, Isabella tarafından Bath'ta kaldığı süre boyunca günde en az 3 kez hissedilmiş ve her defasında yas tutulmuştu. Ve işte, şimdi bunu bir kez daha hissetmek ve kaderine yanmak durumundaydı. Tam Union Passage'ın karşısına geldiklerinde, kalabalıkların arasından geçen, olukları aşıp gelen iki beyefendi engellendi. Bu ilginç sokağın hemen yakınında durdurulmuşlardı. Üstelik bir gig, yani üstü açık bir araba içinde. Kötü asfaltın üzerinde, yol arkadaşının ve atının hayatını en uygunsuz şekilde tehlikeye atan, bildiğini okuyan bir arabacı tarafından sürülüyordu. "Ah, bu iğrenç şeyler," dedi Isabella, başını kaldırarak. "Onlardan nasıl nefret ediyorum." Ama bu tiksinti, ne kadar haklı olsa da kısa sürdü. Çünkü tekrar baktı ve birden haykırdı. "Harika, Bay Morland ve kardeşim. Aman tanrım, bu James," diye aynı anda bağırdı Catherine. Genç adamların gözlerine baktığında, atı hemen şiddetle dizginledi. Öyle ki, hayvanı neredeyse dizlerinin üstüne çöktürecek kadar sert bir hamleydi bu. Hizmetçi koşarak geldi, beyefendiler dışarı atladı ve takım arabası onun bakımına teslim edildi. Bu karşılaşmanın tamamen beklenmedik oluşu yüzünden Catherine, kardeşini büyük bir coşkuyla karşıladı. Kardeşi de son derece samimi ve ona içtenlikle bağlı biri olduğu için, aynı memnuniyeti gösterdi. Tabii, fırsat buldukça Miss Thorpe'un parlak gözleri dikkatini sürekli sorguluyordu. Ve ona hızlıca bir bakış fırlattı. Catherine, başkalarının duygularını anlama konusunda biraz daha uzman olsaydı. Ya da kendi kardeşiyle meşgul olmak yerine etrafına baksaydı. O sevinç ve utanç karışımından şunu anlardı. Kardeşi, arkadaşını oldukça fazla düşünüyor ve onu olabildiğince güzel buluyordu. Bu arada atlarla ilgili emirler veren John Thorpe, kısa süre sonra onlara katıldı. Doğrudan hak ettiği karşılığı da aldı. Hafifçe ve umursamazca Isabella'nın eline dokunurken, eline tam bir çizik atıp yarım kısa bir selam verdi. O, iri yarı bir gençti. Orta boylu, sade yüzlü ve pek de zarif olmayan bir fiziği vardı. Seyis elbisesi giymedikçe pek de şık görünmeyen bir centilmendi. Medeni olması gereken yerde rahat olamayan, ancak küstahlaşabildiği anlarda, rahat sayılabilen biriydi. Saatini çıkardı, "Tetbury'den buraya ne kadar sürdük dersiniz, Miss Morland?" "Mesafeyi bilmiyorum." Kardeşi araya girip mesafenin 23 mil olduğunu söyledi. "23 mü?" diye bağırdı Thorpe. "25 değilse 1 inç bile değildir." Morland itiraz etti, yol kitaplarını, han sahiplerini ve mil taşlarını hatırlattı. Ama arkadaşı hepsini görmezden geldi. Mesafe konusunda çok daha kesin bir testi vardı. "Biliyorum, tam 25 olmalı," dedi. "Yoldayken süreye baktım. Şimdi saat 1'e yarım var. Biz Tetbury'deki hanın bahçesinden çıkarken kasaba saati tam 11'i vuruyordu. İngiltere'de hiçbir adam benim atımı saatte 10 milden az sürdürmeye zorlayamaz. Bu da tam olarak 25 mil demek. 1 saat kaybettin," dedi Morland. "Tetbury'den çıktığımızda saat sadece 10'du. Saat 10 mu? Saat 11'di, ruhum hakkı için. Her bir darbeyi saydım. Bu kardeşin beni aklımdan edecek Bayan Morland. Ama atıma bak. Hayatında hiç hız için bu kadar biçilmiş kaftan bir hayvan gördün mü?" Hizmetçi bu sırada yeni arabaya binmiş, uzaklaşıyordu. "Ne asil bir kan, 3,5 saatte buraya gelmek. Sadece 23 mil ha? Şu yaratığa bir bak, bunun mümkün olup olmadığını sen söyle. Gerçekten çok çekici görünüyor, kesinlikle." "Çekici mi? Sıcak." Welcott Kilisesi'ne gelene kadar tek bir tüyü bile kıpırdamamıştı. "Ama ön kısmına bak, beline bak, sadece nasıl hareket ettiğini gör. O at saatte 10 milden az gidemez, bacaklarını bağlasan yine gider." "Arabam hakkında ne düşünüyorsunuz, Bayan Morland? Güzel bir şey, değil mi? İyi asılmış. Şehirde yapılmış. 1 aydır kullanıyorum. Christchurch'teki bir arkadaşım için yapılmıştı, çok iyi bir adamdır."
Birkaç hafta sürdü, sonra sanırım satmak durumunda kaldı. Ben de tam öyle hafif bir şey arıyordum. Ama aynı zamanda sağlam bir araba istediğimden emindim. Geçen dönem Oxford'a giderken Magdalen Köprüsü'nde onunla tesadüfen karşılaştık. "Ah, Torpe," dedi, "böyle küçük bir şey ister misin? Harika bir araba ama lanet olsun ki satmak zorundayım." "Ah," dedim ben de, "ben senin adamınım. Ne istiyorsun? Ve ne kadara aldım dersiniz, Bayan Morland?" "Tahmin edemem. Araba harika asılmış, görüyorsunuz. Koltuğu, bagajı, kılıç kutusu, çamurluğu, lambaları, gümüş detayları. Gördüğünüz her şey tamamlanmış. Demir işçiliği yepyeni, hatta daha da iyi. 50 gine istedi. Doğrudan kabul ettim, parayı fırlattım ve araba benim oldu. Ve eminim ki, dedi Catherine, ben böyle şeyler hakkında çok az şey bildiğim için. Ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu değerlendiremem. Ne ucuz ne pahalı. Daha ucuza alabilirdim sanırım, ama pazarlık yapmaktan nefret ederim. Zavallı Freeman'ın da paraya ihtiyacı vardı. Bu çok iyi niyetli bir davranışmış, dedi Catherine, oldukça memnun bir şekilde. Ah, bir arkadaşa iyilik yapma imkanı varken acımasız davranacak değilim ya. Derken genç hanımların planları soruldu. Nereye gidecekleri öğrenilince, beyefendilerin de onlarla birlikte Edgar Bildings'e, Bayan Thorpe'un yanına gitmesine karar verildi. James ve Isabella önden yürüyorlardı. Isabella, kendi kasabasında olmaktan son derece mutluydu ve hoş bir yürüyüş ortamı sağlamak için çabalıyordu. Kardeşinin arkadaşı ve arkadaşının kardeşi olan bu genç adamı etkilemek istiyordu. Duyguları güya o kadar saf ve derindi ki. Milsom Street'te iki genç adamı yakalayıp geçtikleri halde, dikkatini çekmekten o kadar uzaktı ki. Onlara doğru sadece 3 kez dönüp baktı. John Thorpe ise doğal olarak Catherine ile yürümeye devam etti. Ve birkaç dakikalık sessizlikten sonra, yine kendi arabasından bahsetmeye başladı. Ama göreceksiniz Bayan Morland, bazıları bunu çok ucuz bir kelepir olarak görür. Çünkü ertesi gün istesem yine kârla satabilirdim. Oriel'den Jackson bana anında 60 teklif etti, Morland da o sırada yanındaydı. Evet, dedi konuşmayı duyan Morland. Ama atın da bu fiyata dahil olduğunu unutuyorsun. Atım mı? Ah, lanet olsun. Atımı 100 gineden aşağıya satmam. Açık bir arabayı sever misiniz, Bayan Morland? Evet, hem de çok. Neredeyse hiç böyle gezintilere katılma fırsatım olmuyor ama açık arabaları. Özellikle çok severim. Buna sevindim. Her gün seni kendi arabamla dışarı çıkaracağım. Teşekkür ederim, dedi Catherine. Biraz endişeliydi, böyle bir teklifi kabul etmenin uygun olup olmadığından şüphe duyuyordu. Yarın seni Lansdowne tepesine götüreceğim. Teşekkürler. Ama atınızın dinlenmesi gerekmez mi? Dinlenmek mi? Bugün sadece 23 mil geldi. Hepsi saçmalık. Atları en çok bozan şey dinlendirmektir. Hiçbir şey onları bu kadar çabuk tembelleştiremez. Hayır, hayır. Ben burada olduğum sürece benimkini her gün ortalama 4 saat çalıştıracağım. Gerçekten mi? Dedi Catherine, çok ciddi bir tavırla. O zaman günde 40 mil yol yapacak. 40 mı? Evet, 50 bile olur, umurumda değil. Seni yarın Lansdowne'a götüreceğim, bak söz veriyorum. Ne kadar hoş olacak, diye bağırdı Isabella arkasını dönerek. Sevgili Catherine, seni gerçekten kıskanıyorum. Ama korkarım kardeşim. Sen üçüncü bir kişiye yer bulamayacaksın. Üçüncü bir kişi mi? Hayır, hayır. Beta kız kardeşlerimi gezdirmeye gelmedim. Bu iyi bir şaka olurdu doğrusu. Morland sana iyi bakmalı. Bu sözler diğer ikisi arasında kibar bir diyaloğu başlattı. Ama Catherine ne detayları ne de sonucu duyabildi. Yanındaki arkadaşının konuşması, o zamanki hareketli tonunu kaybetmiş. Karşılaştıkları her kadının yüzünü öven ya da eleştiren sert cümlelere dönüşmüştü. Catherine, terbiyesi ve saygısı el verdiğince dinleyip onayladı. Kendine bu kadar güvenen bir adamın kadın güzelliği hakkındaki görüşlerine karşı kendi fikrini söylemekten çekiniyordu. Ancak en sonunda, uzun zamandır aklını kurcalayan o soruyu sordu. Hiç Udolpho'yu okudunuz mu, Bay Thorpe? Udolpho mu? Aman tanrım, ben mi? Hiç roman okumam, yapacak başka işlerim var. Catherine, mahcup ve utanmış bir halde sorusu için özür dileyecekti ki. Adam devam etti. Romanların hepsi saçmalıklarla dolu. Tom Jones'tan beri yeterince iyi bir şey çıkmadı. Bir tek, The Monk, var. Onu geçen gün okudum. Ama diğerleri mi? Onlar dünyadaki en aptalca şeyler. Bence Udolpho'yu okusaydınız severdiniz. Çok ilginçtir.
Sanmam. Ama eğer bir tane okuyacak olursam, Bayan Radcliffe'in kitabı olurdu. O romanlar oldukça eğlencelidir, okumaya değer. İçinde biraz eğlence ve doğallık var. Udolpho zaten Bayan Radcliffe tarafından yazıldı, dedi Catherine. Adamı utandırmaktan korkarak biraz tereddüt etmişti. Hayır, gerçekten mi? Öyle miydi? Evet, hatırlıyorum, öyleydi. Ben o kadının yazdığı başka bir aptalca kitabı düşünüyordum. Hani şu Fransız göçmenle evlenen kadın var ya, hani çok gürültü kopardıkları. Sanırım Camilla'yı kastediyorsunuz. Evet. O kitap. Ne kadar saçma, doğaüstü şeyler. Yaşlı bir adam. Bir kez ilk cildini aldım ve şöyle bir göz attım, ama hemen sardırmayacağını anladım. Gerçekten de ne tür bir şey olduğunu görmeden önce tahmin etmiştim. Bir göçmenle evlendiğini duyduğumda, asla kayda değer bir şey çıkaramayacağından emindim. Ben onu hiç okumadım. Hiçbir şey kaybetmedin, sana temin ederim. Hayal edebileceğin en korkunç saçmalık. Dünyada yaşlı bir adamın teneke çalmasından ve Latince öğrenmesinden başka bir şey yok. Yemin ederim. Zavallı Catherine'in tarafsızlığını gözden kaçıran bu eleştiri, en sonunda onları Bayan Thorpe'un kaldığı evin kapısına getirdi. Ve Camilla'nın bu seçici okuyucusu, hayırlı ve sevgi dolu bir evlat olarak, annesiyle karşılaştı. Bayan Thorpe, onları yukarıdan, geçitte karşılamıştı. "Ah, anne, nasılsın?" dedi adam. Annesinin elini içtenlikle sıktı. "O rüküş şapkayı nereden buldun? Yaşlı bir cadı gibi görünüyorsun. İşte Morland ve ben birkaç gün seninle kalmaya geldik. Bu yüzden yakınlarda iyi bir çift yatak bulsan iyi edersin." Bu konuşma, annenin kalbinden geçen tüm dilekleri tatmin etmiş gibiydi. Çünkü oğlunu en neşeli ve coşkulu bir sevgiyle karşıladı. Ardından adam, iki küçük kız kardeşine de kardeşçe şefkatinden bir pay verdi. Her birine nasıl olduklarını sordu ve ikisinin de ne kadar çirkin göründüğünü söyledi. Bu tavırlar Catherine'i pek memnun etmemişti. Ama ne de olsa o, James'in arkadaşı ve Isabella'nın kardeşiydi. Üstelik Isabella, yeni şapkayı görmek için çekildiklerinde, John'un Catherine'i dünyadaki en çekici kız olarak gördüğünü söylemişti. John da o akşam onunla dans etmek üzere söz almıştı. Daha olgun ya da daha tecrübeli biri olsaydı bu iltifatlar pek işe yaramayabilirdi. Ama gençlik ve çekingenlik birleşince, dünyadaki en çekici kız olarak anılmanın ve daha şimdiden bir dans partneri bulmanın cazibesine karşı durmak için alışılmadık bir irade gerekirdi. Sonuç olarak, iki Morland, Thorpe'larla 1 saat kadar oturduktan sonra birlikte Bay Allen'ın kapısına doğru yürüdüler. James kapı kapandığında sordu. Catherine, arkadaşım Thorpe'u nasıl buldun? Normalde, onu hiç sevmiyorum, diyebilirdi. Ama aradaki dostluk ve aldığı övgüler yüzünden doğrudan şöyle yanıt verdi. Onu çok sevdim. Çok uyumlu biri gibi görünüyor. O, her zamanki gibi iyi niyetli bir adamdır. Biraz gürültücüdür, boş konuşur, ama sanırım bu da onu kendi cinsine sevdiren bir şey. Peki ya ailenin geri kalanını nasıl buldun? Çok, gerçekten çok sevdim. Özellikle Isabella'yı. Bunu duyduğuma çok sevindim. O tam da senin yakın olmanı isteyeceğim türden bir genç kadın. Çok iyi bir zekaya sahip, tamamen doğal ve çok dost canlısı. Onu tanımanı öteden beri istiyordum. O da sana çok bağlanmış görünüyor. Senin hakkında söylenebilecek en güzel sözleri söyledi. Ve Miss Thorpe gibi bir kızın övgüsü, Catherine, diyerek kız kardeşinin elini sevgiyle tuttu. Gurur, duyulacak bir şeydir. Gerçekten öyleyim, diye yanıt verdi Catherine. Onu çok seviyorum ve senin de onu sevdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Buraya gittikten sonra bana yazdığın mektuplarda ondan neredeyse hiç bahsetmemiştin. Çünkü yakın zamanda seni göreceğimi düşünüyordum. Umarım Beth'le birlikte çok güzel vakit geçiririz. O çok samimi bir kızdır. Üstün bir anlayışa sahip. Tüm ailenin ona ne kadar bağlı olduğunu görüyorsun, açıkça herkesin favorisi. Ve böyle bir yerde ne kadar hayranlık uyandırması gerektiğini tahmin edersin, değil mi? Evet, gerçekten çok beğeniliyor sanırım. Bay Allen onu Bath'taki en güzel kız olarak görüyor. Sanırım öyle. Ve Bay Allen'dan daha iyi gözlem yapabilen birini tanımıyorum. Burada mutlu olup olmadığını sormama gerek yok sevgilim Catherine. Isabella Thorpe gibi bir arkadaşla aksi mümkün olamazdı zaten. Ve Allen'lar da sana çok nazik davranıyorlar, değil mi? Evet, çok nazikler. Daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ve şimdi sen de geldin.
Her şey her zamankinden daha keyifli olacak. Beni görmeye gelmen ne kadar ince bir davranış. James bu minnettarlığı kabul etti. Vicdanı rahat bir şekilde, büyük bir samimiyetle ekledi, gerçekten Catherine, seni çok seviyorum. Kardeşler, aile meseleleri ve diğer konular hakkında konuşmaya devam ettiler. James, küçük sapmalarla konuyu dönüp dolaştırıp Miss Thorpe'un övgüsüne getirdi. Sonunda Pulteney Street'e ulaştılar. Burada Bay ve Bayan Allen tarafından büyük bir nezaketle karşılandılar. Bay Allen onları yemeğe davet etti. Bayan Allen ise yeni bir kürk modelinin fiyatını ve kalitesini değerlendirmesi için onu içeri çağırdı. Edgar's Buildings'deki ön randevusu. Arkadaşının davetini kabul etmesini sağladı ve diğerinin isteklerini hızlıca tatmin ettikten sonra hemen yanlarından ayrıldı. İki tarafın sekizgen odada buluşma vakti tam olarak kararlaştırılmıştı. Ve Catherine, kıyafet ve akşam yemeği gibi tüm dünyevi kaygılardan uzaklaşmış bir halde geride kaldı. Zihni Udolfo'nun sayfalarında yükseliyor. Huzursuz ve korku dolu bir hayal gücüyle dolup taşıyordu. Bayan Allen'ın terzinin gecikmesiyle ilgili korkularını yatıştıramıyor. Kendi mutluluğu üzerine düşünecek tek bir dakika bile bulamıyordu. Çünkü bu akşam için zaten bir başkasına söz vermişti. Udolfo'daki o ürpertici hikayelere ve aksi terziye rağmen. Pulteney Caddesi'nden gelen kafile, üst odalara tam zamanında ulaştı. Thorpe ailesi ve James Morland, onlardan sadece 2 dakika önce oradaydı. Ve Isabella, her zamanki gibi arkadaşını görünce o en tatlı, en gülümseyen ve sevgi dolu telaşıyla karşıladı onu. Elbisesinin duruşuna hayranlıkla baktı, saçının buklelerini kıskandığını söyledi. Ardından, yanlarındaki refakatçileri kol kola takip ederek balo salonuna adım attılar. Ne zaman akıllarına bir şey gelse birbirlerine fısıldıyorlar. Ya da fısıldamak yerine bir el sıkışması, sevgi dolu bir gülümsemeyle anlaşıyorlardı. Oturmalarından sadece birkaç dakika sonra dans başladı. James, kız kardeşi kadar uzun süredir nişanlı olduğu için son derece ısrarcıydı. Isabella ayağa kalktı. Ancak John, arkadaşıyla konuşmak için kart odasına geçmişti bile. Önlerindeki sete katılmaya kendisini hiçbir şeyin ikna edemeyeceğini ilan etti. Tabii sevgili Catherine de katılırsa o başka. Size temin ederim, dedi. Sevgili kız kardeşin olmadan hiçbir şey için ayağa kalkmam. Çünkü öyle bir şey yaparsam, kesinlikle bütün akşam ayrı kalırız. Catherine bu inceliği minnetle kabul etti. 3 dakika kadar böylece oturdular. Ancak diğer tarafında James ile konuşan Isabella, yeniden kız kardeşine döndü ve fısıldadı. Sevgili yaratığım, korkarım seni bırakmak zorundayım. Kardeşin başlamak için inanılmaz derecede sabırsız. Gitmeme karşı çıkmayacağını biliyorum. Sanırım John birazdan geri dönecektir ve beni kolayca bulabilirsiniz. Catherine biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Ama karşı çıkacak kadar kötü niyetli değildi. Diğerleri ayağa kalktı. Isabella, arkadaşının elini hafifçe sıkarak, "Hoşça kal sevgili aşkım," dedi ve aceleyle uzaklaştılar. Genç Bayan Thorpe'lar da dansa kalktığı için. Catherine, Bayan Thorpe ve Bayan Allen'ın merhametine kalmıştı. Tam ikisinin arasında oturuyordu. Bay Thorpe'un hala ortalıkta görünmemesine kızmadan edemiyordu. Çünkü mesele sadece dans etmeyi özlemek değildi. Aynı zamanda, durumunun gerçek yüzünün kimse tarafından bilinemeyeceğini de biliyordu. Hala oturan onlarca genç hanımla aynı kaderi paylaşıyor. Bir partner bulamamış olmanın o utanç verici damgasını taşıyordu. Tüm dünyanın gözü önünde rezil olmak. Kalbi tamamen masumken, eylemleri lekesizken o utanç dolu ifadeyi takınmak. Ve aslında başkasının düşüncesizliği yüzünden bu aşağılanmayı yaşamak. Bir kahramanın hayatında dayanıklılık göstermesi gereken tam da böyle anlardı. Catherine'in de dayanıklılığı vardı. Acı çekiyordu. Ama dudaklarından tek bir şikayet bile dökülmedi. Bu utanç halinden, yaklaşık 10 dakika sonra uyandı. Bay Thorpe'u değil, Bay Tilney'i gördü. Oturdukları yerin 3 metre kadar ilerisindeydi. Bu daha hoş bir histi. Bay Tilney o tarafa doğru hareket ediyor gibiydi. Ama henüz Catherine'i görmemişti. Bu yüzden genç kızın yüzünde beliren o ani gülümseme ve kızarıklık, bir kahramanın ciddiyetine zarar vermeden yavaşça kayboldu. Bay Tilney her zamanki gibi yakışıklı ve canlı görünüyordu. Şık, hoş görünümlü genç bir kadınla ilgiyle konuşuyordu. Kadın onun koluna girmişti. Ve Catherine, onun derhal Bay Tilney'nin kız kardeşi olduğunu tahmin etti.
Onu sonsuza dek kaybettim, diye düşünerek bu fırsatı harcamadı. Adamın zaten evli olduğunu da sanmadı. O sadece basit ve mantıklı olana odaklanmıştı. Bay Tilney'nin evli olabileceği aklının ucundan bile geçmemişti. Zira evli bir adam gibi davranmıyordu. Kendisinin alışkın olduğu evli erkekler gibi konuşmamıştı. Hiç eşinden bahsetmemişti. Ama bir kız kardeşi olduğunu kabul etmişti. İşte bu yüzden, yanındaki kadının o kız kardeş olduğu anında anlaşıldı. Ve Catherine, ölüm gibi sararıp Bayan Allen'ın kucağına bayılmak yerine, dimdik oturdu. Duyularını mükemmel bir şekilde kullanıyordu. Sadece yanakları, her zamankinden biraz daha kızarmıştı. Bay Tilney ve yanındaki hanımefendi yavaş da olsa yaklaşmaya devam ettiler. Tam önlerinde, Bayan Thorpe'un tanıdığı bir kadın duruyordu. Kadın onunla konuşmak için durunca, onlar da durmak zorunda kaldılar. Ve işte o an, Catherine, Bay Tilney'nin gözüne takıldı. Adamdan hemen gülümseyen, tanıdık bir selamlama aldı. Catherine memnuniyetle karşılık verdi. İyice yaklaştıklarında, Bay Tilney hem onunla hem de yanında durduğu Bayan Allen ile konuştu. Çok büyük bir nezaketle karşılandı. "Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim efendim, gerçekten," dedi Bayan Allen. "Beth'ten ayrıldığınızdan korkmuştum." Bay Tilney, bu endişesi için ona teşekkür etti. Ertesi sabah Catherine'i görme zevkine eriştiği o günden sonra, şehirden sadece bir haftalığına ayrıldığını söyledi. "Efendim, tekrar döndüğünüze pişman olmadığınızı söyleyebilirim. Çünkü burası gençler için, hatta aslında herkes için harika bir yer. Bay Allen'a söylüyorum, bıktığından bahsettiğinde, eminim şikayet etmemesi gerektiğini biliyordur. Burası çok hoş bir yer. Yılın bu sıkıcı zamanında evde olmaktansa burada bulunmak çok daha iyi. Ona sağlığı için buraya gönderildiği için ne kadar şanslı olduğunu söyledim. Umarım hanımefendi, Bay Allen buranın kendisine iyi geldiğini fark ettikçe burayı sevmeye başlar." Tırnak işareti. "Teşekkür ederim efendim. Hiç şüphem yok ki sevecektir. Komşumuz Doktor Skinner, geçen kış sağlığı için buradaydı ve buradan oldukça iyileşmiş olarak ayrıldı. Bu durum gerçekten büyük bir cesaret vermeli." "Evet efendim. Ve Doktor Skinner ile ailesi burada 3 ay kaldılar. Ben de Bay Allen'a kaçmak için acele etmemesi gerektiğini söylüyorum." Tam bu sırada, konuşmaları Bayan Thorpe'un ricasıyla bölündü. Bayan Thorpe, Bayan Allen'dan biraz yana kaymasını istiyordu. Böylece Bayan Hughes ve Bayan Tilney'e koltuk ayırabileceklerdi. Çünkü onlar da partilerine katılmayı kabul etmişlerdi. Bu istek hemen yerine getirildi. Bay Tilney hala önlerinde duruyordu. Ve birkaç dakika sonra, nezaketle Catherine'e dans etme teklifinde bulundu. Bu teklif ne kadar hoş olursa olsun, genç kızda ciddi bir utanç yarattı. İstemeyerek ret cevabı verirken, bu durumdan duyduğu üzüntüyü öyle içten dile getirdi ki, sanki bunu gerçekten hissediyordu. Tam yarım dakika sonra yanlarına gelen Thorpe, onun bu acısını fazla abartılı bulabilirdi. Aslında, onu her bakımdan beklettiğini rahatça söylemesi de kaderine razı olmasını kolaylaştırmıyordu. Aynı zamanda Thorpe'un anlattığı detaylar, yeni ayrıldığı arkadaşının atları, köpekleri ve aralarında planladıkları terrier değişimi. Tüm bunlar adamı o kadar meşgul ediyordu ki, Catherine'in Bay Tilney'i bıraktığı o köşeye bakmasını bile engelliyordu. Sevgili Isabella'dan ise eser yoktu. Oysa özellikle o beyefendiyi ona göstermek istiyordu. Ama hiçbir şey göremiyordu. Farklı setlerdeydiler. Bütün grubundan ve tanıdığı herkes uzaklaşmıştı. Bir utanç, diğerinin ardından geliyordu. Ve tüm bu yaşananlardan şu faydalı dersi çıkardı. Bir baloya gitmek, genç bir hanımın onurunu ya da zevkini her zaman artırmıyordu. İşte böyle derin bir ahlaki düşünce içindeyken, aniden omzuna dokunulmasıyla irkildi. Arkasını döndüğünde tam arkasında M.R.S. Hughes'u gördü. Yanında Miss Tilney ve bir beyefendi vardı. "Affedersiniz Bayan Morland," dedi M.R.S. Hughes. "Bu cüretim için bağışlayın. Ama yine de duramadım. Bayan Thorpe, bu genç hanımın sizden yer istemesine kesinlikle itiraz etmeyeceğinizden emin olduğunu söyledi." Bayan Hughes, odadaki hiçbir yaratığa Catherine'e başvurduğu kadar memnuniyetle başvuramazdı. Genç hanımlar birbirleriyle tanıştılar. Bayan Tilney böyle bir inceliğe karşı doğru duygularını ifade ederken, Miss Morland, cömert bir zihnin yükümlülüğü hafife alması gerektiği düşüncesiyle gerçek bir incelik gösterdi.
Bayan Hughes ise koruduğu genç kızı böyle saygın bir yere yerleştirmiş olmanın verdiği memnuniyetle partisinin yanına döndü. Bayan Tilney'nin duruşu çok güzeldi. Yüzü son derece hoştu. Havası, Miss Thorpe'un iddialı ve hırslı şıklığı gibi olmasa da çok daha gerçek bir zarafet taşıyordu. Tavırları sağduyulu ve iyi bir terbiyeden geliyordu. Ne utangaçtı ne de yapmacık bir duygusallığa sahipti. Gençti, çekiciydi. Ve bir baloda, hiç çaba sarf etmeden yanındaki her erkeğin dikkatini çekebiliyordu. Üstelik abartılı duygulara kapılmadan, her küçük olayda coşkulu bir sevinç ya da akıl almaz bir rahatsızlık göstermiyordu. Catherine, hem görünüşü hem de Bay Tilney ile olan bağı nedeniyle onunla tanışmayı çok istiyordu. Bu yüzden ne zaman söyleyecek bir şey bulsa, ne zaman cesareti ve vakti el verse, onunla kolayca konuşuyordu. Ancak bu hızlı yakınlığın önüne bir engel çıkıyordu. Bu gerekliliklerden biri ya da birkaçı sık sık eksik kalıyordu. Bu durum, ilk temel tanıdıklık bilgilerini paylaşmaktan öteye geçmelerini engelledi. Diğerinin Beth'ı ne kadar sevdiği, mimarisine ve çevresine ne kadar hayran kaldığı, resim çizip çizmediği, enstrüman çalıp çalmadığı, şarkı söyleyip söylemediği ya da at binmeyi sevip sevmediği gibi konular. İki dans daha bitmemişti ki. Catherine kolunun sadık Isabella tarafından nazikçe yakalandığını hissetti. Isabella büyük bir coşkuyla, "Sonunda seni yakaladım," dedi. "Sevgili varlığım, saatlerdir seni arıyorum. Seni bu sete katılmaya ne itmiş olabilir? Diğer tarafta olduğumu biliyordun. Sensiz oldukça berbat bir haldeydim. Sevgili Isabella, sana nasıl ulaşabilirdim ki? Nerede olduğunu bile göremiyordum. Bu yüzden kardeşine defalarca söyledim. Ama bana inanmadı. Bay Morland, git ve onu gör, dedim. Ama boşuna. 1 santim bile kıpırdamadı. Öyle değil miydi Bay Morland? Ah, siz erkekler hepiniz son derece tembelsiniz. Onu öyle bir azarlıyorum ki sevgili Catherine, şaşırırdın. Biliyorsun, böyle insanlara karşı asla resmiyet takınmam. Başında beyaz boncuklar olan o genç kadına bak, diye fısıldadı Catherine. Arkadaşını James'ten biraz uzaklaştırarak. Bay Tilney'nin kız kardeşi. Ah, aman tanrım, ciddi olamazsın. Şu anda ona bakayım. Ne hoş bir kız. Hiç bu kadar güzel bir şey görmemiştim. Peki nerede o her şeyi yenen kardeşi? Odada mı? Eğer öyleyse bana onu hemen göster. Onu görmek için ölüyorum. Bay Morland, dinlemeyin lütfen. Biz sizden bahsetmiyoruz. Ama bu fısıltılar da ne böyle? Ne oluyor? İşte, şimdi nasıl olacağını biliyordum. Siz erkeklerin ne kadar huzursuz bir merakı var öyle. Bir de kadınların merakından bahsederler. Gerçekten. Önemli değil. Ama merak etme, çünkü bu meseleden hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Ve bu beni tatmin eder mi sanıyorsun? Ben senin gibi bir şey görmedim. Ne anlama gelebilir ki bizim ne konuştuğumuz? Belki de senden bahsediyoruzdur. Bu yüzden dinlememeni tavsiye ederim, yoksa pek de hoşuna gitmeyecek şeyler duyabilirsin. Bir süre devam eden bu sıradan sohbette, asıl konu tamamen unutulmuş gibiydi. Catherine bir süreliğine bu konudan uzaklaştığı için memnun olsa da, Isabella'nın Bay Tilney'i görme konusundaki o sabırsız arzusunun aniden yok olmasından şüphe duymadan edemedi. Orkestra yeni bir dans başlattığında, James güzel partnerini götürmek istedi. Ama Isabella direndi. "Size söylüyorum Bay Morland," diye bağırdı. "Böyle bir şeyi tüm dünya bir araya gelse yapmam. Nasıl bu kadar ısrar edebiliyorsunuz? Sevgili Catherine, kardeşinin benden ne istediğine bir bak. Benimle tekrar dans etmek istiyor. Ama ona bunun hiç uygun olmadığını ve kurallara tamamen aykırı olduğunu söylüyorum. Eğer yaparsak, bizi herkese sakız ederler. Partner değiştirmemek de ne demek? Yemin ederim," dedi James, "bu tür halka açık toplantılarda bu sık sık yapılır." "Saçmalık. Nasıl böylesine bir şey söylersin? Siz erkekler kafanıza bir şey koyduğunuzda asla kural tanımıyorsunuz. Tatlı Catherine'im, bana destek ol. Kardeşini bunun imkansız olduğuna ikna et. Onu dinlersem seni ne kadar şaşırtacağımı söyle ona. Öyle değil mi? Hayır, hiç de değil. Ama yanlış olduğunu düşünüyorsan, değişmek çok daha iyi. İşte, diye bağırdı Isabella. Kız kardeşinin ne dediğini duyuyorsun. Ve hala onu umursamıyorsun. Unutma, eğer bunu yaparsak ve Bath'taki bütün yaşlı kadınlar dedikoduya başlarsa bu benim suçum. Değil, hadi bakalım sevgili Catherine. Allah aşkına, yanımda dur. Ve eski yerlerini yeniden kazanmak için yola çıktılar.
Bu arada John Thorpe uzaklaşmıştı. Catherine ise Bay Tilney'e kendisini bir kez daha onurlandıran o hoş isteğini yineleme fırsatını vermek istiyordu. Bayan Allen ve Bayan Thorpe'un yanına olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştı. Onu hala orada bulma umudu taşıyordu. Ancak bu umut ne yazık ki karşılıksız kaldı. "Pekala sevgilim," dedi Bayan Thorpe, oğluna övgü alma sabırsızlığıyla. "Umarım seninle uyumlu bir partnerin olmuştur. Çok hoş biriydi hanımefendi. Buna sevindim. John'un ne kadar neşeli bir ruhu vardır, değil mi? Bay Tilney ile tanıştınız mı sevgilim?" dedi Bayan Allen. "Hayır, nerede ki? Az önce bizimleydi. Oturmaktan çok yorulduğunu, gidip dans etmeye kararlı olduğunu söyledi. Bu yüzden seni görürse dansa kaldıracağını düşündüm." "Nerede olabilir ki?" dedi Catherine etrafına bakarak. Çok geçmeden, onun genç bir kadını dansa götürdüğünü gördü. "Ah, bir partner bulmuş bile. Keşke sana sorsaydı," dedi Bayan Allen. Kısa bir sessizlikten sonra ekledi, "Çok hoş bir genç adam." "Gerçekten öyle Bayan Allen," dedi Bayan Thorpe gururla gülümseyerek. "Annesi olmama rağmen söylemeliyim ki, dünyada ondan daha hoş bir genç adam yok." Bu alakasız cevap birçok kişi için karmaşık olabilirdi. Ama Bayan Allen'ı hiç şaşırtmadı. Bir an sonra Catherine'e fısıldayarak konuştu, "Sanırım o kendi oğlundan bahsediyor." Catherine hem hayal kırıklığına uğramış hem de sinirlenmişti. Gözünün önündeki o şansı çok küçük bir farkla kaçırmış gibiydi. Bu düşünce, John Thorpe kısa süre sonra yanına geldiğinde ona nazik bir cevap verme isteğini tamamen yok etti. Thorpe, "Pekala Bayan Morland," dedi. "Sanırım siz ve ben ayağa kalkıp oyunu tekrar birlikte oynamalıyız." "Ah, hayır. Çok teşekkür ederim. İki dansımız bitti bile. Üstelik yorgunum ve artık dans etmek istemiyorum." "Öyle mi? O zaman dolaşalım ve insanları süzelim. Benimle gelin. Size odadaki en iyi 4 kurbanı göstereyim, 2 küçük kız kardeşim ve partnerleri. Yarım saattir onlara gülüyorum." Catherine bir kez daha müsaade istedi. Ve Thorpe sonunda kız kardeşlerini süzmek için tek başına yürüdü. Akşamın geri kalanı oldukça sıkıcı geçti. Bay Tilney, partnerinin grubuna katılmak için çay masasından uzaklaşmıştı. Bayan Tilney yanına oturmamıştı. James ve Isabella ise birbirleriyle o kadar meşguldü ki. Isabella'nın arkadaşına bir gülümseme, bir el sıkışması ve "sevgili Catherine" demekten başka ayıracak tek bir saniyesi bile yoktu. Catherine'in o akşam yaşananlardan dolayı hissettiği mutsuzluk adım adım büyümüştü. İlk olarak, etrafındaki herkese karşı genel bir hoşnutsuzlukla başladı. Odalarda öylece duruyor, hiçbir şeyden keyif alamıyordu. Bu his, kısa sürede ağır bir yorgunluğa ve şiddetli bir eve dönme arzusuna dönüştü. Pulteney Street'e adım attıklarında ise yerini olağanüstü bir açlığa bıraktı. Karnı doyduktan sonra, yalnızca yatağına kavuşmak istiyordu. Sıkıntısı öylesine uç bir noktadaydı ki, yatağa girdiği an derin bir uykuya daldı. Tam 9 saat süren bu uykunun ardından, bambaşka biri olarak uyandı. Mükemmel bir ruh hali, taze umutlar ve yepyeni planlar. Yüreğindeki ilk dilek, Miss Tilney ile olan tanışıklığını ilerletmekti. Zihnindeki ilk karar da belliydi, öğle vakti onu bulmak için pompa odasına gidecekti. Pompa odası, beta yeni gelenler için adeta bir sığınak. Kadın mükemmelliğinin keşfine son derece elverişli. Dostlukların kurulması ve gizli sohbetler için biçilmiş kaftan bir yer. Catherine, bir başkasının da o duvarların arasından süzülüp kendisine arkadaş olacağına gönülden inanıyordu. Sabah planı netleşmişti. Kahvaltıdan sonra sessizce kitabının başına geçti. Saat 1 çalana kadar aynı yerde kalmaya kararlıydı. Bayan Allen'ın boş lafları ve bitmek bilmeyen söylenmeleri onu pek rahatsız etmiyordu. Artık alışmıştı. Bayan Allen, düşünme yetisinden öyle yoksundu ki, hiçbir zaman dişe dokunur bir şey konuşmaz. Ama asla tamamen de susmazdı. İğnesini kaybetse, ipliği kopsa, sokaktan bir araba geçse ya da elbisesinde ufacık bir benek görse. Yanında dinleyen biri olsun ya da olmasın, bunu mutlaka yüksek sesle dile getirirdi. Saat 12:30 sularında. Şaşırtıcı derecede yüksek bir patırtı Catherine'i hızla pencereye çekti. Bayan Allen'ın, kapıda 2 açık araba olduğunu haber vermesine bile vakit kalmamıştı. İlk arabada sadece bir hizmetçi vardı. İkinci arabayı ise Catherine'in kardeşi sürüyordu, yanında Miss Thorpe oturuyordu. Derken, John Thorpe yukarı koşarak içeri daldı ve seslendi. Bayan Morland,
İşte buradayım. Uzun zamandır mı bekliyorsun? Daha önce gelemezdik. Yaşlı şeytan araba tamircisi yüzünden. İçeri girilecek bir şey bulmak sonsuz bir zaman aldı. Sokağın dışına çıkamadan bozulacaklar diye ödüm koptu. Nasılsınız Bayan Allen? Dün gece ünlü bir balo vardı, değil mi? Gel, Bayan Morland, çabuk ol. Diğerleri lanet olası bir acele içinde. Onların gerisinde kalmak istemiyorum. Ne demek istiyorsun? Dedi Catherine. Nereye gidiyorsunuz ki? Nereye mi gidiyoruz? Nişanımızı unutmadın herhalde. Anlaşmadık mı? Bu sabah birlikte araba sürmeyecek miydik? Ne kafan var ama. Cleverton Down'a çıkıyoruz. Bununla ilgili bir şey söylenmişti, hatırlıyorum, dedi Catherine. Kararını öğrenmek ister gibi M.R.S. Allen'a baktı. Ama açıkçası seni beklemiyordum. Beni beklemiyor muydun? Bu da güzel. Gelmeseydim ne büyük bir karmaşa çıkardı, haberin var mı? Catherine'in arkadaşına yaptığı o sessiz çağrı. Tamamen boşa gitmişti. Bayan Allen bir bakıştan anlam çıkaracak biri değildi. Zaten hiçbir şeyi bir bakışta ifade etme alışkanlığı da yoktu. O anda Catherine'in tek arzusu Bayan Tilney'i tekrar görmekti. Yine de, kısa bir sürüş yapmayı kabul etti. Sonuçta Isabella da James ile gidiyordu. Baythorpe ile gitmesinde uygunsuz bir durum olamazdı. Ancak James ile olan zamanını daha açık konuşmak zorundaydı. Hanımefendi, ne dersiniz? Bana 1-2 saat ayırabilir misiniz? Gideyim mi? İstediğini yap sevgilim, diye yanıtladı Bayan Allen. Sesinde sakin bir kayıtsızlık vardı. Catherine bu tavsiyeye uydu ve hazırlanmak için odasına koştu. Sadece birkaç dakika sonra tekrar ortaya çıktı. Bu kısa süre, Thorpe'un M.R.S. Allen'ın işine birkaç övgü cümlesi düzmesine ve onun hayranlığını kazanmasına yetmişti bile. Catherine, arkadaşlarının iyi dileklerini aldıktan sonra aceleyle aşağı indi. "En sevgili dostum," diye bağırdı Isabella. Daha Catherine arabaya binmeden dostluk görevini yerine getirmeye başlamıştı. "Hazırlanmak için en az 3 saat harcadın. Hasta olmandan korktum. Dün gece ne harika bir balo geçirdik ama. Sana söyleyecek 1000 tane şeyim var. Ama acele et ve içeri gir, gitmek için sabırsızlanıyorum." Catherine söyleneni yaptı ve arkasını döndü. Ancak arkadaşının James'e yüksek sesle bağırdığını duyacak kadar yakındı. "Ne tatlı bir kız o. Onu gerçekten çok önemsiyorum." Thorpe, Catherine'i arabaya bindirirken konuştu. "Korkmayacaksın Bayan Morland. Atım ilk hamlede biraz dans edebilir. Belki 1-2 adım atar, belki 1 dakika direnir, ama yakında efendisini tanır. Ruh dolu bir hayvandır, oyuncudur. Ama asla zaafı yoktur." Catherine bu tabloyu pek davetkar bulmadı. Ama artık geri çekilmek için çok geçti. Üstelik korktuğunu kabul edemeyecek kadar gençti. Kaderine razı oldu. Hayvanın, sahibini tanımasını umarak huzurla Thorpe'un yanına oturdu. Her şey hazır olduğunda, atın başında duran hizmetçiye emredici bir sesle seslendi Thorpe. "Bırak onu." Ve yola çıktılar. Hayal edilebilecek en sakin şekilde. Ne bir savrulma, ne bir kaçış. Catherine, bu sıkıntısız başlangıçtan memnun olarak minnet dolu bir sürprizle duygularını dile getirdi. Arkadaşı ise bu durumu hemen kendi ustalığına bağladı. Dizginleri nasıl ele aldığını, kamçısını nasıl bir maharetle kullandığını anlatıp durdu. Catherine şaşırmıştı. Madem atını böyle mükemmel kontrol edebiliyordu, neden az önce onu korkutacak şeyler söylemişti ki? Yine de, böyle usta bir sürücünün yanında olduğu için şanslı hissetti. Hayvanın hiç istifini bozmadan ilerlediğini, hızlarının da hiç korkutucu olmadığını görünce rahatladı. Saat saatte 10 mildi. Şubat ayının ılıman gününde, güvenli bir sürüşün tadını çıkarmaya başladı. Kısa bir sessizliğin ardından, Thorpe aniden söze girdi. "Yaşlı Allen zengin bir Yahudi. Değil mi?" Catherine anlayamadı. Thorpe sorusunu tekrarladı ve ekledi, "Yaşlı Allen diyorum. Birlikte olduğun adam." "Ah, Bay Allen'ı demek istediniz." "Evet, sanırım çok zengin. Ve hiç çocukları yok, değil mi?" "Hayır, hiç yok. Mirasçıları için büyük şans. O senin vaftiz baban, değil mi?" "Vaftiz babam mı?" "Hayır. Ama her zaman onlarlasın." "Evet, oldukça sık. Tam da düşündüğüm gibi. İyi bir yaşlı adama benziyor. Zamanında iyi yaşamış olmalı. Boşuna gut hastalığına yakalanmamış. Şimdi söyle bakalım, günde bir şişe içer mi?" "Günde bir şişe mi? Hayır. Neden böyle bir şey düşündünüz ki? O çok sakin bir adamdır. Dün gece bile içmedi. Tanrım yardım etsin. Siz kadınlar erkeklerin hep sarhoş olduğunu düşünürsünüz.
Bir adamın bir şişeyle sarhoş olacağını mı sanıyorsun? Şuna eminim. Herkes günde bir şişe içseydi, dünyadaki hastalıkların yarısı bile kalmazdı. Bu hepimiz için harika bir şey. İnanamıyorum. Ah, Tanrım, bu binlerce kişinin hayatını kurtarırdı. Bu krallıkta tüketilen şarap, olması gerekenin %1'i bile değil. Bu sisli iklim desteğe ihtiyaç duyuyor. Ama Oxford'da çok fazla şarap içildiğini duymuştum. Oxford mu? Artık Oxford'da içki falan yok, emin ol. Kimse içmiyor orada. 4 biradan fazlasını içen birini neredeyse bulamazsın. Geçenlerde benim odada bir parti verdik. Adam başı en fazla 5 pint devrilmiştir. O bile olağanüstü bir şey olarak görüldü. Benim şaraplar ünlü ve iyidir, o ayrı. Ama Oxford'da böyle şeylerle sık karşılaşamazsın. Oradaki içki oranını anlaman için söylüyorum bunu. Evet, bir fikir veriyor, dedi Catherine canı sıkılarak. Yani hepiniz, benim düşündüğümden çok daha fazla şarap içiyorsunuz. Ama eminim James bu kadar çok içmiyordur. Bu söz üzerine Thorpe, abartılı ve yeminlerle dolu uzun bir nutuk çekti. Catherine bu konuşmanın sonunda, Oxford'da gerçekten çok fazla şarap içildiğine ve kardeşinin diğerlerine kıyasla oldukça ayık kaldığına ikna olmuştu. Thorpe'un düşünceleri daha sonra kendi arabasının ve atının üstünlüklerine geri döndü. Catherine'den atının yürüyüşünü ve arabasının konforunu övmesini istedi. Catherine de elinden geldiğince ona katıldı. Thorpe'un bilgisi karşısında kendi çekingenliği birleşince, adamın üstünlüğünü kabullenmekten başka çaresi kalmamıştı. Sonunda, arabanın İngiltere'deki en düzenli araba, atın en iyi at. Thorpe'un ise en iyi sürücü olduğuna karar kılındı. Catherine konunun kapandığını düşünerek başlığı değiştirmek istedi. Gerçekten merak ediyorum Bay Thorpe. James'in arabası bozulacak mı? Çökmek mi? Aman Tanrım, hayatında hiç böyle uyduruk bir şey gördün mü? Tek bir sağlam demir parçası bile yok. Tekerlekler en az 10 yıldır yıpranmış durumda. Gövdesine gelince, tek bir dokunuşla parçalara ayırabilirsin. Gördüğüm en şeytani, en sallantılı iş. Şükürler olsun ki benimki var. 50.000 pound verseler o arabayla 2 mil gitmem. Aman Tanrım, diye bağırdı Catherine, dehşet içinde. O zaman lütfen geri dönelim. Devam ederlerse kesinlikle bir kaza geçirecekler. Lütfen durun ve kardeşimle konuşun Bay Thorpe. Arabasının ne kadar güvensiz olduğunu söyleyin. Güvensiz mi? Aman Tanrım, bunda ne var ki? Araba bozulursa en fazla bir savrulurlar. Etraf toprak dolu, düşmek harika olur. Bir adam arabayı kullanmayı biliyorsa araba yeterince güvenlidir. Bu tür arabalar iyi ellerde 20 yıldan fazla dayanır. Tanrı seni korusun. 5 pounduna bahse girerim ki bu arabayı York'a kadar sürer. Tek bir çivi bile kaybetmeden geri dönerim. Catherine hayranlıkla dinledi. Aynı şey hakkındaki bu iki çelişkili ifadeyi kafasında nasıl bağdaştıracağını bilemiyordu. Bencil bir insanın abartılarını, kibirden kaynaklanan yalanlarını anlayabilecek bir yapıda yetiştirilmemişti. Kendi ailesi dürüst ve gerçekçi insanlardı. Babası en fazla bir kelime oyunu yapar, annesi bir atasözü söylerdi. Önemli görünmek için yalan söyleme alışkanlıkları yoktu. Catherine bir süre büyük bir şaşkınlıkla düşündü. Thorpe'dan ne demek istediğini açıklamasını isteyecekti ama kendini tuttu. Çünkü Thorpe'un bir şeyleri netleştirmekte pek başarılı olmadığını fark etmişti. Üstelik, kız kardeşini ve arkadaşını tehlikeye atacak biri olmadığını umuyordu. Arabanın gerçekten güvenli olduğuna kendini inandırmaya çalıştı ve korkmayı bıraktı. Thorpe ise meseleyi çoktan unutmuştu. Konuşması yine tamamen kendisi ve kendi başarıları etrafında dönüyordu. Yok pahasına alıp inanılmaz fiyatlara sattığı atlardan, kesin tahminlerde bulunduğu yarışlardan, tek bir kuş bile vuramadığı halde en çok kuşu vurduğunu iddia ettiği av partilerinden bahsetti. Hatta bir gün, köpekleri yönlendirme becerisi sayesinde en deneyimli avcıların hatalarını nasıl düzelttiğini anlattı. Kendisi tek bir tehlike atlatmamıştı ama cesareti yüzünden pek çok kişi uçurumdan düşüp boynunu kırmıştı. Catherine normalde erkekler hakkında kendi yargılarını oluşturabilen biriydi. Thorpe'un bu sonsuz kibiri karşısında şüphelerini bastıramıyordu. Aslında o Isabella'nın kardeşiydi, James de onun beyefendiliğini övmüştü. Ama yine de, sadece bir saattir dışarıda olmalarına rağmen Catherine bu arkadaşlıktan ölesiye yorulmuştu. Pulteney Caddesi'ne geri döndüklerinde, bu yorgunluğu en üst seviyedeydi.
M.R.S. Alan'ın kapısına vardıklarında Isabella saatine baktı ve büyük bir şaşkınlıkla bağırdı. Saat 3'ü geçmiş. Bu imkansızdı. Akıl almazdı. Ne kendi saatine inandı, ne kardeşininkine, ne de hizmetçininkine. Ta ki Morland kendi saatini çıkarıp gerçeği doğrulayana kadar. Isabella zamanın nasıl bu kadar hızlı geçtiğine şaşırıp duruyordu. Catherine'den de onay bekledi. Catherine, Isabella'yı memnun etmek için bile yalan söyleyemezdi. Ancak cevap vermesine gerek kalmadı. Isabella kendi duygularına öylesine kapılmıştı ki dostunu dinlemiyordu bile. Eve dönmek zorunda olduğu için çok mutsuzdu. Catherine'e söylenecek binlerce şeyi olduğunu söyleyerek. Hem mutsuzluk hem de umutsuzluk dolu gülücüklerle arkadaşına veda etti. Catherine içeri girdiğinde, M.R.S. Alan'ın sabahki gezintisinden yeni döndüğünü gördü. Sevgilim, işte geldin, dedi M.R.S. Alan. Umarım güzel bir hava almışsındır. Evet hanımefendi, teşekkür ederim. Daha güzel bir gün geçiremezdik. Bayan Thorpe da öyle söyledi. Hepinizin gitmiş olmasına çok sevindi. Bayan Thorpe'u gördünüz mü? Evet, siz gider gitmez pompa odasına gittim ve orada onunla karşılaştım. Bayağı sohbet ettik. Bu sabah pazarda neredeyse hiç dana eti yokmuş, çok nadir bulunan bir şeymiş. Tanıdığımız başka birini gördünüz mü? Evet, Crescent'te yürümeye karar verdik ve orada Bayan Hughes ile karşılaştım. Bay ve Bayan Tilney de onunla yürüyordu. Gerçekten mi? Sizinle konuştular mı? Evet, yarım saat boyunca birlikte yürüdük. Çok hoş insanlar. Bayan Tilney çok güzel benekli bir muslin giymişti. Öğrendiğim kadarıyla hayatı boyunca hep çok şık giyinmiş. Bayan Hughes aile hakkında bana çok şey anlattı. Peki onlar hakkında ne söyledi? Ah, gerçekten çok büyük bir servet. Başka hiçbir şeyden bahsetmedi neredeyse. Gloucestershire hangi bölgesinden geldiklerini söyledi mi? Evet söyledi. Ama şimdi hatırlayamıyorum. Çok iyi ve zengin insanlarmış. Bayan Tilney evlenmeden önce Miss Drummond'du, Bayan Hughes ile okul arkadaşıydılar. Bayan Drummond'un çok büyük bir serveti varmış. Evlendiğinde babası ona 20.000 pound vermiş, düğün kıyafetleri için de 500 pound. M.R.S. Hughes o kıyafetleri anlatıp durdu. Peki Bay ve Bayan Tilney betta mı? Evet, sanırım öyle. Ama tam emin değilim. Şimdi hatırlayınca, galiba ikisi de öldü. En azından annesi ölmüş olmalı. Evet, eminim Bayan Tilney öldü. Çünkü Bayan Hughes bana Bay Drummond'un kızına verdiği o güzel inci setinden bahsetti. Şimdi o inciler Bayan Tilney'deymiş, çünkü annesi ölünce ona kalmış. Peki benim dans partnerim olan Bay Tilney? Tek oğul mu? O konuda tam emin değilim sevgilim. Bir fikrim var ama. Yine de Bayan Hughes onun çok iyi bir genç adam olduğunu ve durumunun çok iyi olacağını söyledi. Catherine daha fazla sormadı. Yeterince duymuştu. Bayan Alan'ın net bilgiler veremediğini biliyordu. Yine de, böyle bir buluşmayı kaçırdığı için kendini çok talihsiz hissetti. Eğer böyle bir ihtimali önceden tahmin edebilseydi. Hiçbir şey onu diğerleriyle araba sürüşüne çıkmaya ikna edemezdi. Şimdi ise sadece şanssızlığına üzülebiliyordu. Tek bir şeyden emindi. Bu gezinti hiç de keyifli geçmemişti. Ve John Thorpe, hiç ama hiç çekilir biri değildi. Alan'lar, Thorpe ve Morland'lar. Akşam saatlerinde tiyatroda bir araya geldiler. Catherine ve Isabella yan yana oturdu. Isabella, onları birbirinden ayıran o kısacık zaman diliminde bile. Sanki söylenecek binlerce şey varmış gibi heyecanla atıldı. Aman tanrım, sevgili Catherine, sonunda seni yakalayabildim mi? Catherine loca koltuğuna geçer geçmez, Isabella hemen yanına kuruldu. Diğer tarafında oturan James Morland'a dönüp takıldı. Şimdi Bay Morland, bütün akşam boyunca size tek bir kelime bile söylemeyeceğim. Bu yüzden beni beklemeyin, suç sizde. Ah, en tatlı Catherine. Görüşmeyeli nasılsın? Bir ömür geçti sanki. Ama sormama bile gerek yok, harika görünüyorsun. Saçlarını her zamankinden daha ilahi bir şekilde yaptırmışsın. Seni yaramaz yaratık. Herkesi kendine hayran bırakmak mı istiyorsun? Size temin ederim, kardeşim sana şimdiden sırılsıklam aşık oldu. Bay Tilney'e gelince, bu zaten kesinleşmiş bir şey. Senin o şüpheci tavırların bile artık onun sana olan bağlılığını inkar edemez. Beta sırf senin için geri döndüğü o kadar açık ki. Ah, onu görmek için neler vermezdim. Gerçekten sabırsızlıktan çılgına dönmek üzereyim. Annem onun dünyadaki en hoş genç adam olduğunu söylüyor. Biliyorsun, bu sabah onu gördü.
Onu benimle tanıştırmalısın. Şimdi burada mı? Allah aşkına bir bak etrafa. Sana temin ederim, onu görene kadar meraktan çatlayacağım. Catherine etrafa göz gezdirdi. Hayır, dedi. Burada değil. Hiçbir yerde göremiyorum. Ah, korkunç. Onunla asla tanışamayacak mıyım? Bu arada, elbisemi nasıl buldun? Bence hiç fena değil. Kollar tamamen kendi fikrimdi. Biliyor musun? Bettan ölesiye bakıyorum. Kardeşinle ben bu sabah aynı fikirdeydik. Birkaç haftalığına burada bulunmak güzel tabii. Ama milyonlarca yıl geçse burada yaşamayız. Zevklerimizin kır hayatını buraya tercih etme konusunda bu kadar örtüşmesi ne harika. Görüşlerimiz o kadar aynıydı ki. Saçmalıktı adeta. Tek bir noktada bile ayrışmadık. Yanımızda olmanı hiç istemezdim. Sen öyle kurnaz birisin ki. Eminim araya komik bir yorum ya da başka bir şey sıkıştırırdın. Hayır, kesinlikle yapmazdım. Ah, evet, bal gibi de yapardın. Seni senden iyi tanıyorum. Bize birbirimiz için doğduğumuzu ya da o tarz saçma bir şey söylerdin. Bu da beni inanılmaz derecede üzerdi. Yanaklarım utançtan kıpkırmızı olurdu. İyi ki yanımızda değildin. Gerçekten bana haksızlık ediyorsun. Asla böyle uygunsuz bir yorum yapmazdım. Üstelik eminim ki böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmezdi. Isabella inanmaz bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ve akşamın geri kalanını James ile konuşarak geçirdi. Catherine'in Bayan Tilney ile tekrar görüşme kararlılığı, ertesi sabah tüm gücüyle devam ediyordu. Her zamanki saatte pompa odasına doğru yola çıktılar. Catherine, yeni bir engelin çıkmasından endişeliydi. Ama korkulan olmadı. Onları geciktiren hiçbir ziyaretçi gelmedi. Ve üçü de tam zamanında pompa odasına ulaştı. Orada, gündelik hayatın sıradan akışı devam ediyordu. Bayıl'ın, bir bardak şifalı suyunu içtikten sonra diğer beylerle günün siyasetini ve gazete haberlerini tartışmaya daldı. Hanımlar ise odada dolaşıyor, her yeni yüzü, her yeni şapkayı dikkatle inceliyordu. Çok geçmeden Thorpe ailesi ve James Morland da kalabalığın arasından sıyrılıp onlara katıldı. Catherine, hiç zaman kaybetmeden arkadaşı Isabella'nın yanındaki yerini aldı. James de hemen yanlarındaydı. Bir süre gruptan ayrılıp birlikte yürüdüler. Ancak bir süre sonra Catherine şüphelenmeye başladı. Arkadaşı ve kardeşi kendi aralarında öyle derin bir sohbete daldılar ki, Catherine'e neredeyse hiç pay düşmüyordu. Kah duygusal bir tartışmaya giriyor, kah canlı bir diyaloğa atılıyorlardı. Ama tüm bunlar fısıltılarla ve kahkahalarla yaşandığı için, Catherine ne konuşulduğunu tek bir kelime bile duyamıyordu. Doğal olarak hiçbir fikir de belirtemiyordu. Sonunda, Catherine arkadaşının yanından ayrılma fırsatını buldu. Odaya girerken gözlerinin aradığı Bayan Tilney, Bayan Hughes ile birlikte duruyordu. Catherine, kararlı adımlarla hemen yanlarına gitti. Önceki günün hayal kırıklığından sonra, bu fırsatı kaçırmaya hiç niyeti yoktu. Bayan Tilney onu büyük bir nezaket ve sevgiyle karşıladı. Odada kaldıkları süre boyunca neşeyle sohbet ettiler. Gerçi konuşulanlar, her bet sezonunda binlerce kez tekrarlanan sıradan şeylerdi. Ama bu sözlerin arkasındaki sadelik, samimiyet ve kibirden uzak tavır. İşte bu gerçekten nadir bulunacak bir şeydi. Sohbetin sonuna doğru Catherine, içinden geldiği gibi birden haykırdı. Kardeşiniz ne kadar da güzel dans ediyor. Bu hesapsız çıkış, arkadaşını hem şaşırttı hem de eğlendirdi. Bayan Tilney gülümseyerek yanıtladı. Henry mi? Evet, gerçekten çok iyi dans eder. Geçen akşam beni otururken gördüğünde, başkasına söz verdiğimi duymak ona çok garip gelmiş olmalı. Dedi Catherine. Ama aslında günün en başından beri Bay Thorpe'a sözlüydüm. Bayan Tilney sadece başıyla hafifçe onayladı. Catherine bir anlık sessizlikten sonra ekledi. Onu tekrar karşımda gördüğümde nasıl şaşırdığımı tahmin edemezsiniz. Buradan tamamen gitti sanıyordum. Henry seni gördüğünde Beta sadece birkaç günlüğüne uğramıştı. Yalnızca konaklamamız için gereken ayarlamaları yapmaya gelmişti. Bu hiç aklıma gelmemişti. Onu hiçbir yerde göremeyince gittiğini düşündüm tabii. Pazartesi günü birlikte dans ettiği genç kadın Miss Smith miydi? Evet, Bayan Hughes'un bir tanıdığı. Sanırım dans etmekten çok memnun kaldı. Onu güzel buluyor musunuz? Pek sayılmaz. Pompa odasına hiç gelmiyor mu? Bazen gelir. Ama bu sabah babamla birlikte dışarı çıktı. O sırada Bayan Hughes yanlarına geldi ve Bayan Tilney'e gitmeye hazır olup olmadığını sordu. Catherine aceleyle araya girdi. Umarım sizi yakında tekrar görme şansım olur.
Yarın kotilyon balosunda olacak mısınız? Belki. Evet, bence kesinlikle gideceğiz. Buna çok sevindim. Çünkü biz de orada olacağız. Karşılıklı nezaket sözlerinin ardından ayrıldılar. Bayan Tilney, bu yeni tanıdığının samimi duygularından etkilenmişti. Catherine ise bu duyguları ne kadar açık ettiğinin farkında bile değildi. Eve muazzam bir mutlulukla döndü. Sabahı umduğu gibi geçmişti. Şimdi ise tüm beklentisi ertesi akşamki baloydu. En büyük endişesi, hangi elbiseyi ve hangi başörtüsünü giyeceğiydi. Aslında kıyafet önemsiz bir ayrıntıydı. Aşırı özen göstermek çoğunlukla ters teperdi. Catherine bunu çok iyi biliyordu. Büyük teyzesi daha geçen Noel'de bu konuda ona uzun bir ders vermişti. Ama yine de, çarşamba gecesi, yatağında benekli muslin ile tambur işlemeli kumaş arasında gidip gelmekten dakika boyunca uyuyamadı. Sadece zamanın darlığı onu yeni bir elbise almaktan alıkoydu. Bu elbette bir yargı hatasıydı. Ama kendi cinsiyeti arasında oldukça yaygındı. Bir erkek, bir büyük teyze gibi onu uyaramazdı. Çünkü erkekler, bir kadının üzerindeki elbisenin ne kadar pahalı ya da yeni olduğuna karşı tamamen duyarsızdır. Pek çok kadın için bu gerçek utanç verici olabilir. Erkeklerin kumaş dokularına, benekli ya da işlemeli desenlere ne kadar az değer verdiğini bilseler şaşırırlardı. Kadın sadece kendi tatmini için süslenirdi. Düzenli ve modaya uygun bir görünüm ilk izlenim için yeterliydi. Hatta biraz uyumsuzluk bile erkeklerin gözünde sevimli kalabilirdi. Ama bu ciddi düşüncelerin hiçbiri Catherine'in iç huzurunu bozmadı. Perşembe akşamı balo salonuna girdiğinde, hisleri geçen pazartesi gününkünden bambaşkaydı. O zaman Thorpe ile nişanlı olduğu için sevinçliydi. Şimdi ise tek isteği, ondan kaçmaktı. Çünkü Bay Tilney'nin onu 3. kez dansa davet etmesini beklemeye cesareti olmasa da, tüm dileği ve umudu bundan başka bir şey değildi. Her genç kadın, bu kritik anda kahramanımızın ne hissettiğini çok iyi anlar. Zira her genç kadın benzer bir huzursuzluğu yaşamıştır. Biri peşinizdedir ve ondan kaçmak istersiniz. Diğerinin ise ilgisini çekmek için yanıp tutuşursunuz. Çok geçmeden Thorpe ailesi salona girdi. Ve Catherine için çile başladı. John Thorpe'un kendisine doğru geldiğini görünce hemen arkasını döndü. Mümkün olduğunca saklanmaya çalıştı. Adam onunla konuştuğunda duymuyormuş gibi yaptı. Kotilyonlar başladı, ardından köy dansına geçildi. Ama Tilney'lerden hala iz yoktu. Isabella yanına yaklaşıp fısıldadı. "Korkma sevgili Catherine. Ama gerçekten kardeşinle tekrar dans edeceğim. Şok edici bir durum, biliyorum. Ona kendinden utanması gerektiğini söylüyorum. Ama sen ve John bizi gözden kaçırmamalısınız. Acele et canım, yanımıza gel. John az önce yürüdü ama birazdan döner." Catherine'in cevap verecek ne zamanı vardı ne de isteği. Diğerleri uzaklaştı. John Thorpe hala ortalıktaydı. Catherine kendini kaderine teslim etmiş gibi görünse de gözlerini yelpazesine sabitledi. Tilneyler ile bu kalabalıkta buluşmayı umduğu için kendi aptallığına kızıyordu. Tam o anda, ansızın bir ses duydu. Gelen Bay Tilney'di ve Catherine'i dansa davet ediyordu. O an Catherine'in gözlerinde çakan o ışıltıyı, daveti kabul ederken kalbinin nasıl heyecanla çarptığını hayal etmek hiç de zor değil. John Thorpe'dan kıl payı kurtulmuştu. Üstelik Bay Tilney, sanki sırf onu arıyormuş gibi gelip dansa kaldırmıştı. Catherine için hayat, bundan daha büyük bir mutluluk sunamazdı. Daha sakin bir köşeye geçmeye çalıştılar. Ancak arkalarından yükselen sesle durakladılar. Gelen John Thorpe'tu. "Şimşek zamanı, Bayan Morland," dedi. "Bu da ne demek oluyor? Seninle birlikte dans edeceğimizi sanıyordum. Böyle düşünmeniz için bir neden yok, çünkü bana hiç sormadınız. Bu da güzel. İçeri girer girmez sordum sana. Sonra tekrar soracaktım ama bir döndüm, gitmişsin. Bu yapılan gerçekten çok kaba bir numara. Buraya sırf seninle dans etmek için geldim. Hatta pazartesiden beri bana sözlü olduğuna yemin edebilirim." "Evet. Hatırlıyorum, lobide pelerinini beklerken sormuştum. Bütün tanıdıklarıma salondaki en güzel kızla dans edeceğimi söyleyip duruyordum. Şimdi seni başkasıyla görseler beni rezil ederler." "Ah, hayır. Böyle bir tanımdan sonra kimse benim sizden bahsettiğinizi düşünmez. Aman tanrım, düşünmezlerse hepsini salondan kovarım o aptalların." "Yanındaki adam da kim?" Catherine onun merakını giderdi. "Tilney mi?" diye tekrarladı Thorpe. Tanımıyorum.
Boylu poslu, iyi hazırlanmış bir adama benziyor. At arıyor mu acaba? Benim bir arkadaşım var, Sam Fletcher. Herkese uygun bir at satıyor. Yol için mükemmel bir hayvan, sadece 40 yine. Almaya niyetim vardı aslında. Çünkü iyi bir at gördüm mü kaçırmamak benim ilkemdir. Ama benim işimi görmez, araziye gelmez. Ben gerçekten iyi bir avcı atı için her parayı veririm. Şu an 3 tane var elimde, eşi benzeri yok. 800 gine verseler satmam. Fletcher ile önümüzdeki sezon için Leicestershire bir ev kiralamak istiyoruz. Bir handa kalmak. Çok rahatsız edici. Bu sözler, Catherine'in dinlediği son cümleler oldu. Çünkü o sırada kalabalık aralarına girdi ve Thorpe geride kaldı. Partneri Bay Tilney Catherine'e yaklaştı ve gülümsedi. O beyefendi yarım dakika daha kalsaydı, sabrımı kaybedecektim. Dans partnerimin dikkatini benden çekmeye hiç hakkı yok. Bir akşam boyunca karşılıklı bir uyum sözleşmesi imzalarız. Ve o süre boyunca tüm ilgimiz birbirimize aittir. Kimse bu dikkati başkasına veremez. Ben bir kırsal dansını, evliliğin bir simgesi olarak görürüm. Sadakat ve memnuniyet her ikisinin de temel görevidir. Ve partnerine sadık kalmayacakların, ne dans etmeye ne de evlenmeye hakkı vardır. Ama bunlar çok farklı şeyler. Birbiriyle kıyaslanamayacağını mı düşünüyorsun? Kesinlikle. Evlenen insanlar asla ayrılamaz, aynı evde yaşamaya devam ederler. Dans eden insanlar ise, sadece yarım saat boyunca karşı karşıya dururlar. İşte senin evlilik ve dans tanımın bu. Bu açıdan bakınca benzerlik elbette fark edilmiyor. Ama izin ver, sana olayı başka bir ışıktan göstereyim. Her ikisinde de erkeğin seçme, kadının ise reddetme hakkı vardır. Her ikisinde de iki tarafın karşılıklı avantajı söz konusudur. Ve bir kez o yola girildiğinde, bağ kopana kadar sadece birbirlerine ait olurlar. Bütün bunlara katılıyor musun? Evet, söylediğinde kulağa hoş geliyor. Ama yine de çok farklılar. Onlara aynı gözle bakamam. Bir açıdan kesinlikle bir fark var, dedi Tilney. Evlilikte adam kadının geçimini sağlar, kadın ise ona gülümser. Ama dans ederken görevler değişir. Uyum kadından beklenir, erkek ise ona yelpaze ve lavanta suyu sunar. Hayır, aslında, bunu hiç düşünmemiştim. O zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Ancak bir şeyi gözlemlemeliyim. Sizin bu rahat tavrınız oldukça endişe verici. Yükümlülükleri tamamen reddediyorsunuz. Buradan çıkarmam gereken ders şu mu? Az önce sizinle konuşan beyefendi geri dönse. Ya da başka biri sizinle konuşmak istese, onunla gitmenizi engelleyecek hiçbir şey yok mu? Bay Thorpe, kardeşimin çok yakın bir arkadaşı. Eğer benimle konuşursa cevap vermek zorundayım. Ama zaten bu salonda tanıdığım topu 3 genç adam var. Ve benim tek güvencem bu mu? Ah, tüh, bundan daha iyi bir güvence bulamazsınız. Çünkü kimseyi tanımıyorsam, onlarla konuşmam da imkansızdır. Üstelik, herkesle konuşmak isteyen biri değilim. Bayan Tilney tebessüm etti. İşte şimdi bana tutunacak gerçek bir güvence verdiniz. İçim rahatladı. Peki, Beth'i hala ilk günkü kadar hoş buluyor musunuz? Evet, aynen öyle. Hatta çok daha fazla. Daha da mı fazla? Kendinize dikkat edin, yoksa doğru zamanda sıkılmayı unutacaksınız. 6 haftanın sonunda bıkmış olmalıydınız. Burada 6 ay bile kalsam sıkılacağımı sanmıyorum. Beth, Londra'ya kıyasla çok az çeşitliliğe sahiptir. Bu yüzden insanlar, 6 hafta yeterli, fazlası dünyadaki en yorucu şeydir, derler. Sürekli gelenler bile 6 haftayı zorla 8 haftaya çıkarır. Sonra da kalacak güçleri kalmadığı için giderler. Başkalarını ya da Londra'ya gidenleri bilemem. Ama ben küçük, sakin bir köyde yaşıyorum. Benim geldiğim yerle burası kıyaslanamaz bile. Burada her gün yapılacak farklı bir şey, görülecek farklı insanlar var, köyümde ise hiçbir şey yok. Kır hayatını sevmiyor musun yani? Severim. Her zaman orada yaşadım ve çok mutlu oldum. Ama kırsalda bir gün, tam olarak diğer günün aynısıdır. Ama orada zamanını çok daha mantıklı geçiriyorsun. Öyle mi? Değil mi? Bence pek bir fark yok. Burada gün boyunca sadece eğlence peşindeyiz. Evdeyken de öyle değil mi? Evde o kadar eğlence bulamıyorum. Burada her sokakta farklı insanlar görüyorum. Köyde ise tek yapabildiğim Bayan Allen'ı ziyaret etmek. Bay Tilney bu sözlere oldukça eğlendi. Tek yapabildiğin Bayan Allen'ı ziyaret etmek mi, diye tekrarladı. Ne korkunç bir zihinsel yoksulluk tablosu. Ama o sakin hayata geri döndüğünde, anlatacak çok şeyin olacak.
Bettan ve burada yaptığın her şeyden bahsedebileceksin. Ah, evet, bir daha asla konuşacak konu sıkıntısı çekmeyeceğim. Gerçekten de Beth'i çok seviyorum. Eğer annem, babam ve kardeşlerim de burada olsaydı, sanırım mutluluktan uçardım. Abim James'in gelişi bile bana yetti. Kim Beth'tan bıkabilir ki? Senin gibi buraya taze duygularla gelenler bıkmaz tabii. Ama anne babalar, kardeşler ve eski dostlar için bu balolar, oyunlar ve günlük manzaralar çoktan sıradanlaşmıştır. Bu noktada sohbetleri kesildi. Dansın adımları artık tüm dikkatlerini buraya vermelerini gerektiriyordu. Dans sırasının sonuna ulaştıklarında, Catherine, izleyiciler arasında duran bir beyefendinin kendisine dikkatle baktığını fark etti. Tam da partnerinin hemen arkasında duruyordu. Yakışıklı, otoriter duruşlu, olgun ama hala hayat dolu bir adamdı. Catherine göz göze geldiklerinde utandı. Görünüşünde bir kusur olup olmadığını düşünerek kızardı ve başını çevirdi. O sırada beyefendi geriye çekildi. Bay Tilney, Catherine'e yaklaşarak fısıldadı. Az önce bana ne sorulduğunu tahmin ettiğini biliyorum. O beyefendi senin adını merak etti. Senin de onun adını bilmeye hakkın var. O kişi. General Tilney, yani babam. Catherine'in ağzından sadece tek bir kelime döküldü. Ama bu, her şeyi özetleyen bir kabullenişti. Catherine şimdi büyük bir hayranlıkla generali kalabalığın içinde izliyor ve içinden, ne kadar da yakışıklı bir aile, diye geçiriyordu. Akşam bitmeden önce Bayan Tilney ile sohbet ederken, Catherine'i heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Beth'a geldiğinden beri hiç kır yürüyüşüne çıkmamıştı. Çevreyi çok iyi bilen Bayan Tilney, oraları öyle güzel anlattı ki, Catherine'in merakı iyice arttı. Bayan Tilney, yürüyüşe tek başına çıkmak istemediğini söyleyince, Catherine heyecanla atıldı. Bunu dünyadaki her şeyden çok isterim. Hiç ertelemeyelim, yarın gidelim. Bayan Tilney tek bir şartla kabul etti, yağmur yağmayacaktı. Catherine ise havanın güzel olacağından emin gibiydi. Saat tam 12'de Pulteney Caddesi'ndeki evlerinde buluşmak üzere sözleştiler. Unutmayın, saat tam 12. Catherine'in yeni arkadaşına vedası bu oldu. 2 haftalık dostu Isabella'yı ise o akşam neredeyse hiç görmemişti. Yine de içindeki mutluluğu onunla paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Bay Allen'ın, eve dönelim, isteğine neşeyle uydu. Ruhu adeta dans ediyordu. Ve Catherine, yüreğindeki o büyük sevinçle, eve doğru giden kiralık tahtrevanın içinde kendi düşsel dansını sürdürdü.